Sence bunların en büyük süper gücü nedir? Bence bunun çok Güçlü olması. Ve- Bence bunların en güçlü yanı ne biliyor musun? Bunların böyle tasarlanmış ve görünür olması bize. Mesela Batman diye bir hikaye anlatsaydım ama hiç sana göstermeseydim senin aklında kim bilir nasıl bir şey canlanırdı. Böyle mavi pelerinli birisi canlanır mıydı ya da siyah kıyafetli birisi? Hayır. Canlanmazdı. O zaman bunların gerçek süper gücü bu. En sevdiğin süper kahraman kim? Şuraya doğru bak. Superman değil mi? Evet. Nereden biliyorsun? Çünkü... Ama bir şey diyeceğim. Bak benim en sevdiğim süper kahraman eskiden Süpermen'di. Evet. Sen doğana kadar Süpermen'di. Sen doğduktan sonra kim oldu? Clark Kent. Hayır. Süper Sufi. Ama şimdi mesela senin bir kız kardeşin yok ya. İşte bir kız kardeşin olsaydı muhtemelen yeni süper kahramanım da o olurdu. Kızlardan çünkü baksana hepsi erkek bunların. Hiç kız süper kahraman yok mu? Var. Supergirl ve Wonder Woman var. Ama dikkat edersen bunların hepsi İngilizce isimlerle ve hepsi de başka ülkelere ait. Mesela bu İskandinav mitolojisinden. Değil mi? Bu Amerika. Bu Amerika. Bunların çoğu Amerika zaten. Amerika. Evet. Amerika. Evet. Amerika. Şimdi peki ben sana Türkiye'den, Anadolu topraklarından çıkmış bir süper kadının, süper kızın hikayesini anlatmamı ister misin? Olur. Olur mu? Dur bakalım. Onunla ilgili bir kitap da vardı. Ben geliyorum hemen. Şurada hemen elimizin altındaymış bir de. Değil mi? Bu kitaba bakalım. Şimdi bu kitabımızın hikayesini okumaya başlayalım. Puduhepa'nın hikayesi savaşın değil barışın hikayesidir. Barışın birleştirici gücünü anlatır ve her zamanki gibi çok çok eski bir zamanda geçer. Bundan 33 yıl önce Anadolu topraklarında kurulu bir ülke vardı. Hitit ülkesi. O ülkenin ileri gelenlerinden birinin kızıydı Puduhepa. Çok eski zamanlarda hayat şimdikinden çok farklı olsa da bir şey aynıydı. Çocuklar oyun oynamasını çok severdi. Böylece hayal kurmayı öğrenirlerdi. Puduhepa da uzun yaz gecelerinde gözünü yıldızlara diker ve hayaller kurardı. Bir gece bizim Venüs gezegeni olarak bildiğimiz İştar yıldızına bakarak kendi kendine bir söz verdi. Ben Puduhepa. Kimseler bilmezken ben okuyacağım. Bilge insanlar gibi ben de yazacağım. Büyük insanlar gibi düşüneceğim. Yoluma çıkan engelleri aşacağım. Yıldızlar şahidim, sözüm söz olsun. Onun çocukluğunda Anadolu karanlık günlerden geçiyordu. Sonu gelmezmiş gibi görünen savaşlar yaşanıyordu. Ama sonu gelmezmiş gibi görünen her şeyin bir gün sonu gelir. Gece biter, karanlık dağılır, kış biter, bahar gelir. İşte Hitit ülkesine bahar gelince halk bayram edermiş. Purilli adı verilen bu bayram 30 gün 30 gece sürermiş. Şiirlerle, şarkılarla, danslarla yani sanatla kutlarlarmış baharın gelişini. Geceleri çocuklara masallar, efsaneler anlatılırmış. Bunları dinlerken Puduhepa'nın aklına hep o kendi kendine verdiği söz gelirmiş. Venüs'ün gökyüzünde bıraktığı o parlak iz gibi bir iz bırakmak istermiş o da yeryüzünde. Bunun için ne yapması gerektiğini çok iyi anlamış. Okumuş, yazmış, öğrenmiş ve en önemlisi düşünmüş. Bilge bir kadın haline gelmiş. O günlerde Hitit ordusu tarihin kaydettiği ilk savaşlardan birinden dönüyormuş. Mısırlılarla yapılan Kadeş Savaşı'ndan. Mısırlılar kendi kahramanlarını görselleştirmeyi çok iyi bilirler. Yeryüzüne iz bırakma konusunda da pek bir maharetlidirler. Bıraktıkları piramitler hala sapasağlam durur. Ama onlar maddi izlerdir. Yeryüzüne iz bırakmanın başka yolları da olabilir. İşte bu yollardan birini ileride Puduhepa bulacaktı. Ama henüz kendi de bilmiyordu. Savaştan dönen yorgun Hitit kumandanlarından biri onların evinde misafir olmuştu. Puduhepa'nın görüşlerine, bilgeliğine hayran oldu bu kumandan. Gece rüyasında Puduhepa'nın yıldızını gördü. Yıldız ona konuştu.
Bu bir işaretti. Hayatlarını birleştirdiler ve birlikte bir söz verdiler. Yaşadıkları hayatın her bir gününde barış için çalışacaklardı. Anadolu'ya huzuru getirmek için çabalayacaklardı. Aradan yıllar geçti. Puduhepa'nın evlendiği kumandan Hitit kralı oldu. Puduhepa da Hitit kraliçesi. Ama sıradan bir kraliçe değil. Çocukken kendisine verdiği sözü tutmuştu. Okumuş, yazmış, düşlemiş ve çalışmıştı. Barış için çabalamıştı. O savaştan 15 yıl sonra Kadeş Barış Anlaşması'nı imzaladı. Hem de kendi mührüyle. Tarihte ilk kez bir kadının kendine ait bir mührü olmuştu. Anlaşmayı imzaladıkları Mısırlılar dünyaya piramitleri ve bir süper kahraman rol modeli olarak da firavunları bırakmıştı. Anadolu'daki Hititlerse barış kavramını ve o barışı sağlayıp imzalayan çok güçlü bir kadın figürünü. Puduhepa sadece bilge bir kraliçe olmakla kalmadı. Tarihin en etkili kadınlarından biri haline geldi ve sonraki nesiller içinde örnek bir anne oldu. O yüzden bence bu topraklara Anadolu denmesi tesadüf değil. Binlerce yıllık geçmişine, gelip geçen medeniyetlerin izlerine bakarsan, onun her köşesinin böyle güçlü analarla dolu olduğunu görürsün. İşte böyleymiş Puduhepa'nın hikayesi. Sana ilginç bir şey söyleyeyim mi peki? Bu aksiyon figürlerinden bir tanesi şu Hulk var ya, bu güçlü erkek figürü. Bunu sana kim hediye etti biliyor musun? Hatırlıyor musun? Evet. Sen küçücük bir çocukken sana kim hediye etmişti bunu? Renan teyze. Kim? Renan teyze. Renan teyze de kim? Burada başından beri bizi dinleyen şu kadın mı? Evet, Renan teyze bunu sana hediye etmişti. Ve şimdi sana yeni bir hediye getirdim. Yeni bir süper kahraman ve kadın. Ve Anadolu topraklarından. Adı ne? Puduhepa. Evet. Al bakalım. Şimdi bunu zaten öğrenmek istiyoruz biz. Bir kere bu güzel hikayeyi bizimle tanıştırdığın için çok mutluyuz. Daha önce halkı da tanıştırmıştın. O bize kas geliştirme konusunda pek bir ilham verdi ama pek işe yaramadı gördüğün gibi. Şimdi ben şuradan konuyu açmak istiyorum. Sufi de biliyor. Mesela bunların hepsinin bir aynı zamanda nickname'i var. Yani bir lakabı var. Mesela Clark Kent. o ikinci ismi. Man of Steel değil mi? Çelik Adam. Ya da bu Dark Knight, Kara Şövalye. Değil mi? Or Batface. İşte ya hepsinin böyle karanlık, kötü, savaşçı bir takım nickname'leri var. Puduhepa'nın nickname'i ne? Lakabı ne? Ne? İpucu veriyorum. Benim ismimle bir alakası var. Barış. Kraliçesi. Renan şu anda tatilde bize misafirliğe geldi. Çok eski bir aile dostumuz. Ve böyle sessiz sedasız bir takım projeler peşinde. Ben de böyle bir projeyi yaptığını görünce ona destek vermek istedim. Birazcık projesi hakkında bilgi vermesini talep ettim. Nedir Renan bu Barış Kraliçesi Puduhepa projesi? Bir kere hikayesi çok etkiledi bizi. Puduhepa 3000 sene önce bizim topraklarımızdan çıkmış ve barışı gerçekleştirmiş bir Hitit kraliçesi. Daha sonra bizim topraklarımızdan yine çok güçlü kadınlar çıktı. Ben de istedim ki yeni yetişen kız çocukları, Sufi'nin yaşındaki kız arkadaşları bizim topraklarımızdan çıkmış kadınların başarı hikayelerinden ilham alsınlar. Evet. Çünkü hepimiz kendi hayatımızın kahramanıyız. Evet. Ve bunu gerçekleştirmek çok önemli bir mevzu. Yani insanın potansiyelini gerçekleştirebilmesi bu hayattaki en önemli şeylerden bir tanesi. Bunun başında farkındalık geliyor bence. Yani o yüzden bir nebze böyle bir katkısı olsun çocuklara istedim. Çünkü genç kızlık yaşlarına ulaştıkları zaman bazı mesajları kabul ettirmemiz çok zor oluyor kızlarımıza. Evet. Küçük yaşta bazı mesajların normalleşmesi lazım. O yüzden Puduhepa bir aracı aslında. Kendi potansiyelimizin farkına varalım. Kendi gücümüzün farkına varalım. Görünmeyen kırmızı pelerinlerimiz olduğunu fark edelim. Fark edelim. Çünkü biz hepimiz kendi hayatlarımızın kahramanları olmayı hak ediyoruz. Evet. Bunu yapmalıyız. Ve amacı ileride bu çocukların hem kendilerine hem topluma faydalı olacak bireyler olarak büyümeleri. Puduhepa'yı hazırlayan kadınlar da kahramanlarımız. Şu anda 30'a yakın kadın Puduhepa bebeklerini 2 güne yaklaşan süre içerisinde dikiyorlar, hazırlıyorlar ve bunları kız çocuklarımıza ulaştırıyoruz. O da sitemize giren herkesin alabileceği bir şekilde tasarlandı. Puduhepa ve Kız Kardeşleri.com sitemize girip
projemize destek olanlar geliri TOÇEV aracılığıyla kız çocuklarının eğitimine giden projemize destek oluyorlar. Yani Pudahepa çok farklı yaşlarda kadınların hayatlarına dokunmak, güzelleştirmek için yıllar sonra yeniden geldi diyoruz. Renan, gerçekten çok güzel bir proje. Ben de bu vesileyle izleyenlerimize ve sana bir projeden daha haberdar etmek istiyorum. Bir biz hareketi var arkadaşlar. Yeni başlayan bir hareket. Buna benzeyen hikayeleri toplamaya çalışıyorlar. Bir Google Forms aracılığıyla. Kısaca bir açıklamasını da okumak istiyorum sizlere. Hepimizin hayatında bize cesaret, bize güç veren, yaptıklarıyla örnek olan, cesur, kucaklayan bir kadın var. Üstelik mucize gibi gözüken pek çok işi de böyle Renan'ın yaptığı gibi sessiz sedasız gerçek kılan bu kadınların kendileri de mucize değil, gerçekler. Hadi gelin Türkiye'nin dört bir yanından içimizdeki kahraman kadınların hikayelerini paylaşalım ve paylaştığımız bu hikayelerle nice kadına cesaret, güç verelim. Sizin kahramanınız kim diye açıklama metnini bitirmiş. Ben bu formun da size linkini vereceğim. Etrafınızda dediğim gibi buna benzeyen hikayeler görürseniz, duyarsanız bu formu doldurarak birazcık daha en azından seslerini duyurmalarına katkı sağlayabilirsiniz. Sizin favori kahramanınız kim diye bitirdi. Sufi de bu videonun başında bana benim kahramanımı sormuştu. Zaman içerisinde değişiyor. Bugünlerdeki kahramanım Pudahepa.